Arbeloa'nın Arda hakkında yaptığı açıklamalar. İspanya basınında Arda Güler haberleri. Milli takımımızın Uluslar Ligi maç fikstürü belli oldu. Arbeloa'nın Real Sociedad maçı öncesi açıklamaları. Real Madrid ve milli takımımızın muhtemel kadroları. Jürgen Klopp'un yeni tarzı, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet, günlerden maç günü dostlar. Real Madrid, Real Sociedad'ı kendi sahasında ağırlıyor. Bugün Türkiye saatiyle maç 23.00'da. Esport'tan izleyeceksiniz ve Santiago Bernabéu. Kendi evimizdeyiz dostlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Vinicius, Franco Mastantuono ve Mbappe Real Sociedad'a karşı hücum üçlüsünü oluşturacak. AS gazetesinin haberi dostlar. Mastantuono tekrardan kadroda, yani çok garip bir olay. Evet, başka bir maç daha var. Inter Juventus maçı var dostlar. Son Inter maçında Kenan Yıldız kaç gol atmıştı? Bunu hatırlayanlar yorumlar kısmına bir yazsın bakalım. Hansi Flick üst düzey bir sol bek istiyor. Üst düzey bir sol bek Kazımcan Karataş olabilir mi? Yani bu başka kim olabilir dostlar? Bir tane sol bek önerim Flick'e. Hansi Flick geçen sezon ne demişti? Real Madrid hakemleri eleştiriyor mu? Biz Barcelona'da asla bahane aramaya çalışmayız. Bu bizim tarzımız değil. Bunu başkalarına bırakırız. Hakemler de insandır ve hata yapabilirler. Zor bir iş yapıyorlar ve buna saygı duymalıyız. Hakemleri korumalıyız. Hansi Flick dün gece şunları söyledi. İspanya'da hakemlik bir felaket. Çok kötü. Çok kötü. Utanç verici. Yani tamam. Evet, bugün bir oyuncu daha geri dönüyor. Artık geri dönsün. Rüdiger'i de izlemek istiyoruz. Alman stoper geri döndü. Real Sociedad maçında oynayabilecek durumda ve Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi maçında da Huijsen'ın yerine ilk 11'de başlama ihtimali var. Asensio'nun görünüşe göre ilk 11'de daha istikrarlı bir konumda olmasıyla bu ikisinden hangisini sahaya sürerdiniz dostlar? Dean Huijsen mi arkadaşlar, yoksa Anthony Rüdiger mi? Hangisini seçerdiniz? Sizlere soruyorum. Evet, Arbeloa oyuncuları sadece tercih ettikleri pozisyonlarda kullanmak istiyor. Marca gazetesinin haberi dostlar. Ortak görüşlerin ardından her oyuncu sahadaki tercih ettiği pozisyonu kendisine açıkça belirtti. Yani bir toplantı yapmış. Sen nerede oynamak istiyorsun? Sen nerede oynamak istiyorsun? Ardacığım, sen söyledin mi ben 10 numara pozisyonda oynamak istiyorum diye? İnşallah söylemişsindir. Ben her yerde oynarım dememişsindir. 10 numara pozisyonda oynamak istiyorum diye umarım söylemişsindir. Ve belki de bugün Arda Güler'i ilk defa 10 numara pozisyonda göreceğiz. Evet, bugün sevgililer günü dostlar. Sevgilisi olana ne mutlu, olmayana. Mastantuono ve Bellingham için bir beğeni. Güzel sevgililer günü enerjisi. Yani bunların fan sayfaları bile sıyırmış arkadaşlar. Tamam, sizsiniz. Sevgilisiniz, tamam. Evet, Icardi'ye dün soru soruldu. Hat-trick yaptı o da dün Süper Lig'de. Juventus'a kabus olmayı düşünüyor musun? Icardi de evet diyor. O takıma çok fazla gol attım diyor zamanında diyor. Yine atacağım falan demişti. Diğer açıklamalarını bir gün öncesinden yaptı açıklamalarda. O da vardı. Ve geldik milli takıma arkadaşlar. Fikstürümüz belli oldu. İlk maç kendi evimizde Fransa ile dostlar. İkinci maç yine kendi evimizde İtalya ile. Üçüncü maç Belçika deplasmanı. Bir sonraki maç arkadaşlar İtalya deplasmanına gidiyoruz. Belçika Türkiye'ye geliyor ve biz Fransa deplasmanına gidiyoruz. Belçika'da ve Fransa'da oldukça fazla vatandaşımız var. Yine bir deplasman gibi olmayacaktır ama İtalya'yı bilemiyorum dostlar. Bakalım, inşallah grupta sonuncu olmadığımız sürece başarılı olacağız arkadaşlar. İlk 3'e girmemiz gerekiyor. Peki Dünya Kupası maçında şöyle bir kadroyla çıksak ne düşünürsünüz dostlar? Kılıçsoy, Yıldız, Güler, Kökçü, Hakan Çalhanoğlu Yüksek, Kadıoğlu, Topçu, Demiral, Çelik ve Çakır. Orkun'u çıkarttım, Can Uzun'u koydum abi buraya. Direkt sonrasını size bırakıyorum. Ya da bu kadro, ne dersiniz? Barış Alper, şu Kenan Yıldız'ın forvet oynamayı öğrenmesi gerekiyor. Repertuarına eklemesi gerekiyor. Bence Kenan Yıldız milli takımın forveti olabilir. Belki Juventus'un da forveti olabilir. Çünkü o meziyetleri var. Cebinde o özellikler var. CV'sine bir forvet pozisyonda eklemesi gerekiyor. Bu taş çizgisinde oynadığı sürece çok fazla gol atamayacak. Barış Alper'i buraya çekip Kenan'ı forvete alsak çok da güzel olabilir. Can Uzun'u burada nereye koyacağız onu da bilmiyorum dostlar. Arda'yı da milli takımda 6'ya çekip Can Uzun'u buraya mı koysak? Ne dersiniz yani? Biz de mi yapalım? Evet, Bardakçı, Demiral, Çelik, Kadıoğlu, Çakır, Yunus Akgün de var. Bu kadrodan hangisini tercih ederdiniz? 1 bu, 2 de bu. Yorumlar kısmına yaz. Hepsine bakacağım. Jürgen Klopp'un paylaşımı. Evet, benim gibi bıyık bırakmış. Arda gol atana kadar bıyık bırakıyorum demiş belki de. Biliyorsunuz ben Arda gol atana kadar bıyıklarımı kesmiyorum arkadaşlar. Jürgen Klopp'un tarzı. Arda'yı 10 numara oynatacağım bıyığı bu arkadaşlar. Arda dokunulmaz oyuncumdur bıyığı bu. Jürgen Klopp'un yeni tarzı. Evet, Arbeloa'nın açıklamaları dostlar ve Arda ile ilgili gerçekten inanılmaz bir açıklama var ve ben bu açıklamaları neden yaptığını bir şeye bağladım. Sizler de bana katılacak mısınız bilmiyorum. Birazdan bahsedeceğiz. Kylian Mbappe mi? İyi durumda, takımla antrenman yaptı ve yarınki maça hazır demiş.
Ufak bir sakatlığı vardı. Benfica maçı öncesi riske atılmayacaktı ama Real Sociedad maçında da oynayacakmış dostlar. Oyuncularımla özellikle futbolla ilgili konularda çok konuşuyorum. Yani eyvallah, futbolla ilgili konularda konuştuğun için teşekkür ediyoruz sana. Bazen gelip benimle konuşuyorlar, bazen de ben onları arıyorum. Onlara sesli mesaj bırakıyorum. Onları arayıp yapıyorum. Yani abi Arbela sen garip bir adam ya, gerçekten paspas ya. Tüm oyuncularımla iyi bir ilişki kurmaya çalışıyorum. Bu herkesten daha iyi demiş Arbela. Basında öne çıkan söylentilere rağmen oyuncularla çok iyi bir ilişkim var demiş. Basında çıkan haberlerde ne vardı? Arbeloa istenmiyor. Oyuncular Arbeloa'yı istemiyorlar. Taktik anlayışından memnun değiller diye, yaptığı değişikliklerden memnun değiller diye açıklamalar vardı. Buna rağmen diyor onlarla çok iyi bir ilişkim var diyor. Kral Kupası'nda öyle ne oldu diye soruluyor. Hani Barcelona 4-0 yenildi. Barcelona'ya sorun, Hansi Flick'e sorun demiş ve gülümsemiş, büyümüş. Evet, Arbeloa olmaya başlamış arkadaşlar, evet. Laf sokmalar falan geliyor. Evet dostlar, ben dün bir video yapmıştım ve o videomda ironi yapmıştım. Bu ironiyi anlamayan arkadaşlar olmuş. Beni izleyenler az çok tanıyorsunuzdur. Burada bir ironi vardı arkadaşlar. Dünkü yaptığım videoda Bellingham'ı bilerek övdüm. Mastantuono'yu bilerek övdüm. Ve bunu çok garip karşılayan arkadaşlar olmuş. Arkadaşlar bizim tavrımız bellidir. Bu adamın bu kadar kredisi olmaması gerekiyor. Franco Mastantuono'nun bu kadar kredisi olması çok saçma geliyor bana. Arda Güler'e böyle bir kredi verilmemişti. Jude Bellingham'ın olmaması bana mutluluk veriyor bu takımda arkadaşlar. Oldu mu? Al, yeniden söylüyorum. Jude Bellingham'sız, zabıtasız bir Real Madrid daha böyle huzurlu geliyor bana. Evet, bu kadroyu nasıl değerlendirirsiniz? Gitmişler yine Mastantuono ilk 11'i başlayacak bugün. Garip. Vinicius geri döndü, Mbappe ileride, Arda Güler biraz daha şuralarda olacaktır. Bunlar buraya biraz daha yakın olacaktır. Böyle bir üçlü forvet, bir üçlü orta saha, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Paredes, Hüseyin, Rüdiger ve Trent Alexander-Arnold ve Courtois ilk 11'i. Tchouaméni ve Valverde Arbeloa'nın orta sahasında dokunulmaz oyuncular olarak görülüyor. Marka'nın haberlerinden sizlere bahsediyoruz. Bunlar Marka'nın haberi arkadaşlar. İkisine daha dokunulmazlık verilmiş. Bakalım Real Madrid adasında bu hafta dokunulmazlık ödülünü kimler kazanacak? Sabri Birlik, Real Madrid antrenmanından sonra Arda Valdebebas çıkışında bizi fark etti ve evinde ağırladı. Bu da onun sadece büyük bir yetenek değil, aynı zamanda harika bir karakter olduğunu bir kez daha gösterdi. Yani hayalimizdir arkadaşlar, Arda Güler'in yanına gidip onunla böyle bir anı yaşamak bizlerin de hayalidir. Sabri Birlik bizlerin hayalini yaşamıştır. Umarım bizler de yaşarız. Kalpten, gönülden güveniyorum kendime de. Bir şekilde kanalımız çok büyüyecek ve biz de Arda'yı göreceğiz, Kenan Yıldız'ı göreceğiz, Ferdi Kadıoğlu'nu göreceğiz belki dostlar. Çok büyük hayalimdir bu. Bu hayale ulaşmak için bu videoya like atıp hype haklarınızı kullanmanız gerekiyor dostlar. En önemlisi, abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız benim de bu küçük hayallerimi gerçekleştirmiş olursunuz belki de. Bu yolda bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, geldik günümüzün ana menüsü, ana yemeği arkadaşlar. Real Madrid'de Arbeloa Arda Güler'i dokunulmaz olarak görüyor. Marka'nın haberi. Marka gazetesi yazıyor. Bunu bir dokunulmazlık ödülü de Arda Güler'e verildi. Hak etti mi? Kesinlikle hak ediyor. Şöyle okuyayım arkadaşlar. Real Madrid Teknik Direktörü Arbeloa ve ekibi Arda Güler'e liderlik rolü vermek istiyor. Yani biraz geç bile kalmadınız mı ya, çocuk bu kadar üzüldükten sonra? Arda'da gördükleri potansiyelden dolayı iyimserler ve oyuncuya yatırım yapmak istiyorlar. AS gazetesinin haberi bu da. Arbeloa ve ekibi Arda Güler'e merkezi bir rol vermek istiyor. Onun performansından umutlular ve gerçekten de oyuncuya yatırım yapmak istiyorlar. Ben bu açıklamaları biz bugün neden görüyoruz arkadaşlar? Şöyle biraz tahmin yürütelim. Sadece bir tahmin yürütelim. Neden böyle? Serhat Pekmezci'nin yaptığı açıklamalardan sonra, bunların kucağına attığı bomba bunların elinde patladıktan sonra Arda Güler'e dokunulmazlık rolü, Arda Güler'e liderlik, Arda Güler'e o, Arda Güler'e bu. Çok eleştiri aldı Serhat Pekmezci. Arda Güler'in haberi olmadan bu haberi yaptıysa, bu söylemi yaptıysa dedim ben, hatalı. Ama bunlar gerçek dışı şeyler değil arkadaşlar. Arda Güler'in ne kadar mobbing yediğini de biliyoruz. Ne kadar 5'e 2'lerde bile, antrenmanlarda bile dışlandığını görebiliyoruz. Arda Güler onlar gibi değil. Her zaman onlara sevgisini sunuyor. Onlara her zaman saygısını sunuyor. Onların daha iyi oynamasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bazen kaleye vurması gereken yerde bile pas vermeye başladı. Ama sonunda Arda Güler biraz hak ettiği şeyi almış oldu. Belki Serhat Pekmezci'den, belki de çok iyi bir performanstan dolayı. Bunu bilemiyoruz ama bir şeyler değişmiş görünüyor. Sonunda Kenan Yıldız Instagram'da ismini değiştirmiş. Kenan Yıldız Official'dı sanırım ismi. Kenan Yıldız diye. Kenan Yıldız
diye değiştirmiş ismini. Hayırlı olsun. Son karşılaşmada Real Sociedad'a karşı Arda Güler gol atmıştı sanırım, hatırladığımız kadarıyla. Gol sevinci varsa gol atmış. Bugün de gol atıp bizim bıyıkları yırtsın Arda. Bugün maç öncesi 21.15'te canlı yayında maç öncesi yayınında olacağız. Maçı da yeni açtığımız kanalda maçı izleyeceğiz arkadaşlar. Maçı anlık olarak sizlerle beraber izleyeceğiz. Ve maç sonunda da tekrardan bu kanalımızda maç sonu yayını yapacağız dostlar. Benim için yoğun bir gün olacak. Yoğun bir yayınla dolu bir gün olacak. Hepinizi bu yüzden canlı yayınlara bekliyorum. Bildirim zilini açmanız lazım hepsine gelebilmeniz için. Yeni kanalı da bırakıyorum. Hem yorumlara sabitliyorum hem de video sonunda çıkıyordur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.